Bugün masamda sadece plastik bir figür değil, 500 yıllık bir gizem duruyor. Mona Lisa'yı 3D yazıcımda hayata döndürürken bir yandan da modern üretim teknolojisiyle nasıl ciddi bir tasarruf yapabileceğimizi göstereceğim. Ama asıl yolculuğumuz boyama aşamasında başlayacak. Ben fırçamla bu büstü canlandırırken size bu tablonun arkasındaki o büyüleyici hikayeyi anlatacağım. Hem teknik bir rehber hem de sanatsal bir yolculuğa hazırsanız başlıyoruz. Her şey Meshi üzerinde oluşturduğum dijital modelle başladı. Ancak bir modeli doğrudan basmak her zaman en iyi sonucu vermez. Bu yüzden Tinkercad ve 3D Builder kullanarak alt tabanını ve yüzey detaylarını optimize ettim. Dijital hazırlık baskı kalitesinin yarısıdır. Şimdi en kritik teknik detaya geliyoruz. Creality Print üzerinde bir karşılaştırma yaptım. Standart bir ayar olan %15 dolulukla bu büst tam 272 gram geliyordu. Ancak doluluk oranını %5'e çektim ve ağırlık 139 grama düştü. Neredeyse yarı yarıya bir filament tasarrufu. Bu tarz sergileme modellerinde %5 doluluk oranı hem dayanıklılık hem de ekonomi için en ideal orandır. Ayarlarımızı yaptık ve 3D yazıcımız görevine başladı. Katman katman yükselen bu sanat eserini izlemek her zaman çok keyifli. Mona Lisa, K1 Maxim'in tablasına gelmeden önce yolculuğuna 1503 yılında İtalya'nın Floransa kentinde başladı. Leonardo da Vinci, İpek tüccarı Francesco del Giocondo'nun eşi Lisa Gherardini'nin portresini yapma teklifini kabul etti. Ancak Leonardo için bu sadece bir sipariş değildi. Tabloya başladığı o ilk yıllarda figürün arkasındaki manzara için hayali bir dua kurguladı. Takvimler 1506'yı gösteriyordu. Leonardo'nun tabloyu teslim etmesi gerekiyordu ama o bunu yapmadı. Tabloyu yanına alarak Milano'ya, oradan Roma'ya ve en sonunda 1516 yılında Kral 1. Francis'in davetiyle Fransa'ya taşıdı. Leonardo ömrünün sonuna kadar, yani 1519 yılındaki ölümüne dek bu tablo üzerinde çalışmaya, ince dokunuşlar yapmaya devam etti. Bugün boyadığımız bu büstün aslı, bir sanatçının 16 yıl boyunca mükemmelleştirmeye çalıştığı bir tutkudur. Leonardo'nun vefatından sonra tablo Kral 1. Francis tarafından satın alındı ve Fransız Kraliyet Koleksiyonu'na dahil edildi. Uzun yıllar boyunca sadece kralların ve saray eşrafının görebildiği bir hazine olarak kaldı. Ta ki 1797 yılındaki Fransız devrimine kadar. Louvre Müzesi halka açıldığında Mona Lisa artık sıradan insanların görebileceği bir eser haline geldi. Leonardo da Vinci bu tabloyu boyarken smota dediği bir teknik kullandı. İtalyanca duman anlamına gelen bu teknikle renkler arasında keskin geçişler yapmak yerine onları duman gibi birbirinin içinde eritti. Leonardo insan anatomisi ve optik üzerine o kadar çalışmıştı ki modelin o meşhur ifadesini tam olarak bu illüzyon üzerine kurdu. Bakışlarındaki ve dudak kenarlarındaki o belirsizlik aslında Da Vinci'nin fırçalarıyla yarattığı bir optik dehanın ürünüydü. Ancak işin ilginç yanı Mona Lisa her zaman bugünkü kadar ünlü değildi. Onu dünya çapında bir fenomene dönüştüren şey sadece bu teknik kusursuzluk değil, 21 Ağustos 1911'de gerçekleşen o inanılmaz olaydı. Müzede çalışan Vincenzo Peruccia isminde bir İtalyan tabloyu adeta bir ceket gibi koltuğunun altına alıp Louvre Müzesi'nden sessizce çıkardı. Tablo tam 2 yıl boyunca kayıptı. Gazeteler her gün bu gizemli hırsızlıktan bahsetti. Boş kalan duvarın önünde kuyruklar oluştu. Mona Lisa ancak 1913 yılında İtalya'da bir antikacıya satılmaya çalışırken bulundu ve nihayet Paris'e geri döndü. İşte bu hırsızlık ve ardından gelen büyük geri dönüş onu dünyanın en popüler ve en çok merak edilen figürü haline getirdi.
1956 yılı tablo için talihsiz bir yıldı. Üzerine önce asit döküldü, sonra bir taş fırlatıldı. Bu saldırılardan sonra Mona Lisa bildiğimiz o kurşun geçirmez cam bölmenin arkasına hapsedildi. Bugün ise biz bu 500 yıllık efsaneyi teknolojiyle esaretinden kurtarıp çalışma masamıza konuk ediyoruz. Mona Lisa'nın yolculuğu çalışma masamızda bitmiş olsa da bizimki bitmiyor. Önümüzdeki videolarda 3D yazıcımızın katmanları arasında tarihin tozlu sayfalarına ve sanatın derinliklerine doğru yeni keşiflere çıkacağız. Bir sonraki tarih ve sanat yolculuğunda görüşmek üzere. Esen kalın.